Hepinize merhaba. Bilgilendirme kuşağına ikinci bölümle devam ediyoruz. Gezilerimden öğrendiklerimi böyle kısa notlar ve bilgiler halinde aktarmaya çalışıyorum. Şimdi en gürültülü hayvan sizce hangisidir? Birçoğunuzun aklına belki aslan gelebilir, başka hayvanlar gelebilir. Guatemala'nın Tikal şehrinde ben uluyan maymunların olduğu ormanda bir hostel, pansiyon gibi bir yerde kaldım. Ve bu maymunların sesi o kadar güçlü ki kimi kaynaklara göre yani desibel olarak aslan kükremesinden daha yüksek ya da onunla eşdeğer. Ama bu hayvanlar aşırı gürültülü. Günde 15 saat uyuyorlarmış ve uyku haricinde de neredeyse hep böyle uluyorlar. Ben o bölgede 2-3 günümü geçirdim. Artık bir yerden sonra tabii bünye alışıyor ama dünyanın en gürültülü hayvanı bu uluyan maymunlar. Yağmur ormanlarında yaşıyorlar. Amazon Nehri'nin genişliği orta bölgelerde 50 kilometreye kadar çıkıyor. Denize döküldüğü yerde ise 240 kilometreye kadar genişliği var. Amazon'da timsah, pirana, anakonda yılanı var. Bunlar çok tehlikeli olarak bilinir. Ama Amazon'u gezecek biri için en tehlikeli şey aslında bu hayvanlar değil, ufacık bir sivrisinektir. Sivrisinekten malaria ya da sıtma gibi hastalıkları kapabilirsiniz ve bu hastalıklar hala insanları öldürüyor, sizi de öldürebilir. Onun için Amazon'a bir gezi yapacaksanız bilin ki oradaki en tehlikeli şey sivrisinek. Bu yerli kabilelerimi gezdiğimi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bir gün aklıma geldi ya bu ilk defa modern insanla tanışan yerli kabilelerine nasıl ulaşılıyor diye. Brezilya'da işte bu Amazon ormanlarında en son Korubo yerlilerine ulaşılmış 96 yıllarında ve bunun videosu da var. İlgilenen bulabilir. Şimdi bu yerlilerle ilk teması nasıl yapmışlar ben onu öğrendim. Antropolog ekibiyle beraber ormanda işte o Korubo yerlilerinin yaşadığı yakın bölgelere gidiyor. Tabi direkt pat diye yerlilerle temas kuramıyorlar. Çünkü tepkileri ne olacak kestiremiyorlar. Önce o yerlerin etrafına ağaçlara yiyecek asıyorlar. Ama tabii onların elinde olmayan yiyeceklerden. Atıyorum pirinç ya da başka tür meyveler, başka tür yiyecekler asıyorlar. 2 gün sonra, 3 gün sonra gidiyorlar bakıyorlar ki yerliler o yiyecekleri almış. Sonra onlara bir adım daha yaklaşıyorlar, bir adım daha yaklaşıyorlar ve böyle ilk teması kolaylaştırıyorlar. Yerliler düşünüyor ki bunlar galiba iyi insan, iyi kişiler, bize bir şey yapmayacaklar. Ve ilk temas öyle oluyor. Yine bu yerli kabilelerinden gidelim. Kolombiya'daki Arhuaco ve Kogi yerlileriyle ben birkaç haftamı geçirdim. Ve köylerinde hep o liderleriyle de sohbet etmişliğim vardır. Lidere sordum ya dedim şimdi sen hani öldükten sonra yerine kim lider olacak? Onun çocuklarından biri oluyor. Dedim onu nasıl belirliyorsun? Erkek çocuk oluyor dedi. Benim atıyorum 3 tane 4 tane çocuğum varsa hangisinin lider olabileceğini ben önceden anlıyorum, biliyorum. Ve o çocuğu 9-12 yaşları arasında o bölgedeki bir mağaraya götürüyor. O mağarada çocuk 6 ay ya da 1 yıl babasından eğitim alıyor ve mağaradan hiç dışarı çıkmıyor. Oraya bir tek babası gün içinde gidiyor, ona yemek götürüyor, su götürüyor ve çocuğu orada eğitiyor. Çocuk ne zaman eğitimini tamamlarsa mağaradan çıkabiliyor. Ve o bölgedeki erkekler saçlarını hiç kısa kesmiyorlar. Saçları hep uzun. Kısa keserlerse hislerini kaybedeceklerine inanıyorlar. Biz şimdi şehirde, evlerimizde rahat rahat yaşıyoruz. Ama bu gelenek hala devam ediyor. Ben biliyorum ki şu an Kolombiya'daki bir mağarada 9-10 yaşlarındaki bir çocuk eğitim alıyor. O mağaradan çıkamıyor. 1 aylık Çin gezisi yaptım. Orada tabii farklı şeyler gördüm.
Çin'deki tuvalet kültürü biraz farklı bize göre. Hani bazen umumi tuvalete gidiyorsun. 5-6 tane tuvalet yan yana. Arada hiç bölme yok. Topluca tuvaletini yapıyorlar. Tabii bize çok ters şeyler. Ve orada çocuklar tabii artık birçoğu büyük şehirde yaşayanlar böyle değil ama küçük şehirlere gittiğinizde görebiliyorsunuz. Çocuklar için bebek bezi kullanmıyorlar. Çocukların poposunun arkası hep böyle kesik oluyor. Tuvalete gelirse çocuk orta yere bulduğu yere yapabiliyor. O sebeple metroda bile yani hani metronun içinde bile tuvaletinizi yapmayın diye uyarılar var. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'nda maalesef portakal gazı kullanmış. Ve bu gaz öylesine pis bir şey ki yani o dönemdeki kişileri etkilemiş. Sonra o kişilerin çocuklarını 3 nesil etkilemiş ve hatta 4. nesilde bile sakat ya da şekil bozukluğuyla doğan çocuklar var. Hepsi bu kimyasal silah kullanıldığı için. Bosna Hersek'in şehir merkezindeki bazı binalarında savaştan kalma bomba ve kurşun izlerini bugün dahi görebiliyorsunuz. Ve bu apartmanlarda insanlar normal yaşamlarına devam ediyor. Her gün bu bomba izlerini görüyorlar. Vietnam'da toplu taşıma sistemi gelişmediği için insanlar ulaşımı motosikletleriyle yapıyor. Vietnam'ın nüfusu 95 milyon, kayıtlı motosiklet sayısı ise 45 milyon. Kayıtsızları ekleyince bu sayı daha da artıyor. Yani neredeyse ülkede her bir kişiye bir motosiklet düşüyor. Rüzgar türbinleri çok rüzgar olduğunda kendilerini korumaya alıp çalışmazlar. Onların da bir limiti var. Yani çok rüzgar daha çok elektrik üretmek anlamına gelmiyor. Umman'da birçok Bedevi ile tanışmış, hatta Bedevi bir ailenin çadırında da bir gece kalmıştım. Bedevilerin selamlaşma şekilleri çok ilginç. Burunlarını birbirine değdirip öyle selamlaşıyorlar. Tabakhaneye şey mi yetiştiriyorsun lafı vardır. Birçoğunuz duymuştur. Fas'ın Fes şehrinde tabakhane denilen yerlere gittim. Ben de oraya gittiğimde öğrendim bunun ne demek olduğunu. Orada hayvan derilerini tabaklıyorlar ve o aşamada da hayvan pisliği kullanılıyor. Ve o hayvan pisliği sıcak olması gerekiyormuş. Ve hala da bu böyle yapılıyor. O bölgeye gittiğinizde ağır bir kokuyla karşılaşabilirsiniz. İşte insanlar o hayvan pisliğini yetiştirmek için acele ederlermiş. Onu gören kişiler de işte ya da acele eden birini görünce tabakhaneye şey mi yetiştiriyorsun lafı oradan çıkmış. Deniz seviyesinde hani yaklaşık 6500 metre üzerinde hiçbir canlı yaşamıyor arkadaşlar. Yani bazı kuş türleri o yüksekliğe çıkabiliyor. Hatta 8-9 bin metreye çıkabilen kuşlar bile var ama çıkıp geri iniyor. Sabit olarak 6000-6500 metre üzerinde yaşayan bir canlı yok. Everest'in yüksekliğini 8800 metre olarak düşünün. Hani oradan kıyas yapabilirsiniz. Olur ya öyle dağa gittiniz ya da soğuk bir yerde mahsur kaldınız. Eliniz donma tehlikesi geçirirse sakın onu ilk bulduğunuz bir kaynar suya ya da sıcak çaya parmaklarınızı bandırmayın. Ben Ekvator'da Çimborazo Dağı'na çıkarken ellerim donma tehlikesi geçirdi. Yapacağım ilk iş termosundaki çaya elimi bandırmaktı. Yanımdaki rehber uyardı. Kesinlikle öyle yapma dedi. Çünkü öyle yapınca derinin dışı yanıyor ama el çok üşüdüğü için bunu ilk başta hissedemiyorsun. Daha sonradan onun acısı ortaya çıkıyor. Öyle bir durumda yani eliniz donma tehlikesi geçirirse yapacağınız ilk şey ellerinizi ovuşturup böyle ovalayıp ısıtmak. 4-5 dakika sonra parmaklarınızı hissetmeye başlıyorsunuz. Tecrübeyle sabit. Guatemala'nın Xela ve Antigua şehrinde aktif volkanik dağlar var. O dağların yanındaki dağlara çıkabiliyorsunuz ve o volkanik dağların patlamalarını hala izleyebilirsiniz. Çok bence fantastik doğa olaylarından, güzel manzaralardan biri.
Orhun yazıtları Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a çok yakın bir yerde müze içinde bulunuyor. Hatta o müzenin yapımında bizim TİKA'nın destekleri de çok olmuş. Oraya ben de gittim. O tarih kitaplarında, tarih derslerinde hep duyduğumuz Orhun abidelerini canlı canlı gördüm. İlgilenenler Moğolistan'da o müzeye gidip Orhun abidelerine böyle eliyle bile dokunabilir. Dünyada bilinen en pahalı ve en lezzetli et Japonya'daki Kobe eti olarak biliniyor. Japonya gezimde Kobe eti satan, pişiren, Kobe bifteği pişiren bir restorana ben de gittim. O Kobe bifteğinden yedim. Bu kadar yıldır geziyorum ve inanın ben oradaki et kadar lezzetli bir et hiç yemedim. Yani o ünvanı bence kesinlikle hak ediyor. O etin çok bir tarifi kolay değil. İşte hayvanları için özel yetiştirildiği söyleniliyor. Bir sürü şey yazılıp çiziliyor ama hangisi doğru yanlış bilmiyorum. Ama bildiğim şey çok lezzetli olduğu, bence de dünyanın en lezzetli bifteği Kobe bifteğidir. Yalnız biraz pahalı. Hani öyle bir gerçek bir restorana gidip, hani gerçek derken Kobe bifteğini sokakta sattığını söyleyenler de var. 5-10 dolara. Onlar gerçek Kobe bifteği değil. İyi bir restorana gidip bunu yiyeceğim derseniz kişi başı 150-200 doları en az gözden çıkarmalısınız. Göbekli Tepe yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanan, şu an dünyada bilinen en eski arkeolojik alandır. Ve burası bizim Şanlıurfa şehrimizde. Ayasofya, yani benim bugüne kadar gördüğüm en görkemli, heybetli ve estetik yapılardan biri. Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ı belki duyanınız vardır. Kolombiya'da yaşamış zamanında ve onun abisi Roberto Escobar'la tanışabiliyorsunuz. Oraya giden turlar var. Her zaman denk gelemeyebilirsiniz ama çok istiyorsanız bir şekilde benim yaptığım gibi Pablo Escobar'ın abisi Roberto Escobar'la tanışabilir. Hatta ondan böyle imzalı parmak izini bastığı bir ufak poster bile satın alabilirsiniz. Burj Khalifa 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek gökdeleni. Üst katlara çıkmak için yalnız bir 100-150 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Dünyanın en uzun cam köprüsü Çin'de. Uzunluğu 430 metre, yerden yüksekliği ise 360 metre. Sanırım nostalji olsun diye Prag'daki birkaç binada hala böyle eski tip asansörler kullanılıyor. Bu asansörler öyle bir düzenekle yapılmış ki hiç durmuyorlar ve biri hep aşağı, diğeri hep yukarı gidiyor. İnerken ve binerken elini çabuk tutmalısın. Afganistan'ın geleneksel şapkasına karakol deniliyor. Bu şapkanın en kalitelisi kuzu postundan imal ediliyor. Yalnız kuzu doğduğu an kesilip postu alınması gerekiyor. Eğer annesi yavruyu yalarsa kuzunun tüyleri bozuluyormuş. O sebeple buna ihtimal vermeden kuzuyu hemen kesiyorlar. Hatta bunu daha da ileriye götürenler olabiliyormuş. Kuzu daha doğmadan anne karnından kesip alanlar da varmış. Çok iyi, kaliteli bir astragan derisinden yapılma şapka 600-700 dolarları bulabiliyor. Panama Kanalı'nın inşası 1914 yılında bitmiş ve yapım sırasında yaklaşık 22 bin işçi hayatını kaybetmiş. Videoda gördüğünüz kanalın kapıları ise ilk yapıldığı günkü kapılar. Yani yaklaşık 106 yıldır hiç değişmemiş. Kanal tüm dünyada hala mühendislik harikası olarak biliniyor. Costa Rica'da 1949 yılından beri ordu ve asker yok. Tanıştığım yerel kişilerin çoğu hayatında hiç asker görmemiş. Ülkede pek polis de göremiyorsunuz. Başkentte gördüğüm polisler ise böyle fotoğrafta gördüğünüz gibi
kısa şortla gezen bisikletli polislerdi. İran ve Afganistan Celali takvimini ya da diğer adıyla Hicri Şems takvimini kullanıyor. 21 Mart yani Nevruz onlar için yılbaşı. Mesela İran'da ya da Afganistan'da resmi bir iş yaptığınız zaman o takvim yazıyor kağıt üzerinde ya da işlem üzerinde. Biz mesela şu an 2020 Mayıs ayındayız. Eğer bu iki ülkede resmi bir işlem yaparsanız orada 1399 yılını görüyorsunuz. Ben Afganistan vizemi aldığımda da üzerinde öyle 1300'lü yıl yazıyordu. İlk o zaman fark ettim. Yüksekte ya da yaylalarda yaşayan insanların, çocukların böyle yanakları hep kırmızı olur. Bazen fotoğrafları paylaşıyorum işte o bölgelerden. Hemen şey yazılıyor işte çok sağlıklı besleniyorlar onun için yanakları al al. İlk başta ben de öyle zannediyordum ama değilmiş arkadaşlar. Rakım arttıkça kana kırmızı rengini veren alüvarlar da artıyormuş. O sebeple çocukların yüzü böyle pembe pembe al al oluyormuş. Tabii yüksek rakımda güneş ışınlarına daha çok maruz kalıyorsun. Hava daha soğuk olabiliyor. Onun da etkisi var ama asıl sebep al yuvarların artması. Yani sağlıklı beslenme ya da organik beslenme değil. Bir gezimde Brezilya'dan New York'a uçtum. Ülkeye girişte pasaport kontrolüne takıldım. Beni bir odaya çektiler. İşte rutin soruları sormaya başladılar. İşte nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, ne kadar kalacaksın, paran var mı? Sonra görevli bana dedi ki sen ünlü müsün dedi. Yok değilim dedim. O sırada bilgisayar ekranına bakıyor. Ama burada öyle görünmüyorsun dedi. Orada bir kafama dank etti. Ya dedim benim işte sosyal medya hesaplarım var, işte kitabım var falan. Ha, burada görünüyor dedi. İyi dedim. Sonra pasaportu onayladı, verdi bana, geçtim. Daha sonra araştırdım. Hatta onunla ilgili bir film de varmış. Amerika Birleşik Devletleri de sonra vize verirken sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini de söylemişti. Yani siz Amerika'ya girerken bilin ki sizin sosyal medya hesaplarınızı kontrol etmiş olabilirler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.